Roma 3. gün. Dün Vatikan'da ve Aziz Petrus Bazilikası'nda toplamda 8 saat geçirmişiz. Tabii ki beklemeler, kuyruklar, yürürken bile insan müzenin içinde hızla yürüyemiyor çünkü önünde çok insan var. Yani siz de zaman planlamasını buna göre yapabilirsiniz. Şimdi bugünkü durak Kolezyum ve Roma Forumu. Devamı planlı değil. Bakalım gün bize neler getirecek. Roma Forumu'ndayız şu an. Kısa bir otobüs yolculuğuyla buraya vardık. Burası Roma Cumhuriyeti döneminde şehrin dini, siyasi, kültürel, sosyal merkezlerinden biriymiş. Burası da yine çok katmanlı bir arkeolojik alan. Her gelen Roma İmparatoru kendine göre şehre farklı yapılar katmış. Bu karşıda gördüğümüz sütunları kalan yapı Satürn Tapınağı. Burası Roma Cumhuriyeti'nin en saygı duyulan tapınaklarından biri. Aynı zamanda kamu hazinesinin korunduğu yermiş. Milattan önce 500'de yapılıyor. Ama tabii ki çıkan yangınlardan sonra milattan sonra 3. yüzyılda tekrar yapılıyor. Ancak bu Roma Forumu'nda gördüğümüz birçok yapı gibi işte yıllar içindeki depremler, yangınlar en son bu şekilde kalıntılar bırakıyor. Giulia Bazilikası. Burası Jules Caesar tarafından milattan önce 1. yüzyılda yaptırılmış ve içinde duvarlarla bölünmüş duruşma odaları varmış. Arkamda gördüğünüz tapınağı Roma İmparatoru Antoninus eşi öldükten sonra yaptırmış. Milattan sonra 141 yılında ve 20 sene sonra da kendisi ölünce ikisinin adıyla anılmaya başlamış. Orta Çağ'da kilise olarak kullanılmış bu yapı Roma Forumu'nun en iyi korunmuş yapılarından biri. Foro Romano'nun en ilginç yapılarından biri olan Vestallerin evi burası. Soylu ailelerden seçilen kişiler burada tapınak rahibesi olarak görev alıyorlarmış ve amaçları burada yanan ateşi sönmemesini sağlamakmış. Bir tek bu heykelin başı var. Diğer heykellerin hiçbirinde başları yok. 38 yaşına kadar bekaret yeminini bozmuyorlar. 38 yaşında isterlerse evleniyorlar veya yeni gelen diğer rahibelere öğrendiklerini aktarıyorlar ve çoğunlukla da bu ikinci seçeneği seçiyormuş rahibeler. Palatino Tepesi'ndeyiz. Burası Roma'nın ilk kurulduğu yer. Efsaneye göre Romulus kardeşi Remus'u öldürüyor ve Roma'nın tek hükümdarı oluyor. Ve ikizlerin annesi aslında bir Vestal rahibesiymiş. Kolezyum'a geldik ancak biletin giriş saatinden önce almıyorlar. Tam olarak beklemek gerekiyormuş giriş saatini. Beklerken şu arkadaki yapıya bakalım. Bu Konstantin takı. İmparator Konstantin'in bir savaş sonrası kazandığı zafer sonucunda yapılmış. İnşa edilirken önceki Roma imparatorlarının anıtlarından işte kabartmalar ve heykelleri almışlar. O yüzden Roma sanatının farklı dönemlerini gösteren güzel bir yapı. Kolezyum'dayız. Yine inanılmaz bir kalabalık var. Buranın asıl adı Flavian Amfiteyatrosu'ymuş. Kolezyum yaklaşık 2000 yıl önce yapılmış ve o dönem halkın buraya girmesi ücretsizmiş. Ancak oturma planında bir hiyerarşik sıralama var. Sosyal sınıfa göre aşağıdan yukarı doğru
sıralanarak oturuyorlarmış. İmparatorların da ayrı bir locası varmış. Burada da gösteriye gelen izleyicilerin taşlara kazıdıkları yazılar veya şekiller görünüyor. Sanat yani. İşte Kolezyum eskiden böyleymiş. Çevresi de heykeller varmış. Şimdi en üstte de şöyle metal şeyler görüyorsunuz. Çok sıcak havalarda veya yağmur yağdığında üstü kapatılabiliyormuş Kolezyum. Kolezyum'da Göbekli Tepe ile ilgili bir sergiye denk geldik. Gezi yolunun üstünde. Şimdi oraya bakacağız. Kazı alanından görüntüler Göbekli Tepe'nin. Burada da o sütunları görebiliyorsunuz. Göbekli Tepe'nin keşfi ben yurt dışına taşındıktan sonra oldu. Ben henüz göremedim ama sizlerin imkanı olursa mutlaka görün. Şu sergiyi gezmek bile çok etkileyici. Doğum yapan kadın figürü, bunu kopya olarak getirmişler buraya. Orijinali Şanlıurfa'daki müzede. Dünyadaki ilk bilinen hayvan heykeli, yaban domuzu heykeli. Bu da Göbekli Tepe'de bulunmuş. Kolezyum tamamen girişi ücretsiz, halkı eğlendirmek için yapılan bir stadyum aslında. Ve halk dövüş sporlarını o kadar seviyor ki burada gladyatörlük mesleği doğuyor. Ve gladyatörler daha sonra oyunlarına hayvanları da ekliyorlar. Tam bir vahşet aslında. Ondan fazla hayvan türü avlanıyormuş bu dövüşler sırasında. Kolezyumun açılışında 100 günlük kutlamalar yapılmış. Orada da 5000 tane hayvan öldürülmüş. Dövüş savaşları bittikten sonra yüzey hızla suyla doldurulup daha sonra deniz savaşlarına geçiliyormuş. Peki Kolezyum neden bu kadar yıkılmış? Aslında Roma İmparatorluğu'ndan sonra önemini kaybetmiş ve hatta Rönesans döneminde buradaki taşlar alınıp başka evlerin inşasında kullanılmış. Şurada gördüğümüz koridorlu yapı da işte gladyatörlerin beklediği hayvanların kafeslerinin olduğu veya gladyatörlerin sahneye çıkmasını sağlayan mekanizmaların olduğu alanmış. Gösterilir yani en etkileyici kılan şeylerin bulunduğu yer. Third floor 한번 가시죠, 형. Third floor. 여기 세컨 아니에요? Kolezyum'dan da Roma Forumu'nun manzarası çok güzel. Günün planlı kısmı bitti. Şimdi plansız kısmı başlıyor. Kolezyum'a çıkan bu devasa yolun adı İmparatorlar Yolu. Bu yol Mussolini zamanında yapılmış ve aslında çevredeki birçok yapıya da zarar verecek şekilde bu yolu inşa ettirmiş. Kısa bir kahve molası. Solu tarih, sağı tarih, her tarafı tarih. Yani bilmiyorum, burayı rehber bile anlatsa herhalde günler sürer Roma'nın tamamını anlamak. Her yerde başka bir detay, her yerde başka bir kalıntı var. Julius Caesar'ın heykeli. Heykelin altında Roma Senatosu ve halk anlamına gelen SPQR ve burada da diyor ki Julius Caesar ebedi diktatör diyor. Yol kenarında hemen uğrayabileceğiniz yerlerden biri Trajan Forumu. Burayı İmparator Trajan yaptırıyor. Bu alanda bazilika, bir mabet, 2 kütüphane ve de pazar bulunuyormuş.
Vittoriano'dayız. Burası İtalya birleştiğinde ilk olarak buranın yapımına başlanmış. Ancak daha sonra Mussolini burayı tamamlatıyor. Öyle gördüğünüz gibi devasa bir yapı. Heykelini gördüğümüz kişi de Victor Emanuel II, İtalya'yı birleştiren ilk kral. Martı çetesi de burada turistleri bekliyor. Yapının bu kısmına kadar çıkmak ücretsiz. Bundan sonra en üstte teras var. Oraya çıkmak isterseniz bilet almanız gerekiyor buradan. Ayrıca bu manzara da yeterli. Biz buradan aşağıya devam edeceğiz. Arka tarafında da böyle bir kafe var. Burada oturup manzarayı izleyebilirsiniz. Sağ tarafta Kolezyum görünüyor. Terasa çıkanların sırası ve asansör. Gezerken çok acıktık artık ve önümüze ilk çıkan önünde kuyruk olan bir restorana girdik. Burası Osteria'da Fortunata Roma yemekleri yapıyorlarmış. Makarna deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak, anlatacağım sonra. Yemekler geldi. Burada gnocchi, burada da fettuccine. Gördüğünüz gibi porsiyonlar acayip büyük. Mekanı kesinlikle öneriyorum. Buraya gelin ve burada bir makarna yiyin. Her şey el yapımı bir aile işletmesiymiş burası. Kullandıkları malzemeler de doğal malzemeler. Çoğu zaten kendi çiftliklerinde üretiliyormuş. Biraz fiyatlı ama güzel bir yemek yemek istiyorsanız burayı kaçırmayın. Yemekten sonra Piazza Navona'ya geldik tekrar. Burası çok hareketli. Bir tarafta böyle müzik yapan bir amca var. Burada resim yapıyorlar. Bir de sokak satıcıları var. Şal satıyorlar, işte selfie çubuğu. Bir de garip bir oyuncak satıyorlar. Saçma sapan bir şey. Buradaki dikili taş Mısır'dan getirilmemiş, Roma'da yapılmış. Sahteymiş. Hatta üstünde, yani burada bu taş üretilirken diğer hieroglif yazılarına benzer şekilde bir şeyler kazımaya çalışmışlar. Ancak sonra arkeologlar fark ediyor yani anlamsız bir şeylerin yazdığını. Böylece burada yapıldığı, burada üretildiği ortaya çıkıyor. Çeşmenin hemen karşısındaki bu kiliseye gireceğiz. Yine süslemeleriyle gösterişli bir kilise, kubbesinden heykellerine kadar. Bu kilise Hristiyanlığa inandığı için çok tanrılı dönemde öldürülen bir aziz adına yapılmış.
Hava o kadar güzel ki şu an 13 derece ama benim için bahar havası gibi. Almanya'dan sonra çok iyi geldi. Kışın gerçekten biraz oradan uzaklaşmak iyi bir fikirmiş. Meydana çıkan ara sokaklardan birinde de falcılar var. 3 tane falcı yan yana oturmuş. 5 farklı dilde fal bakıyorlar. Artık o nasıl oluyorsa el falı bakıyorlar. Demek ki turistler hala böyle şeylere kanıyor. Pantheon'a geldik. Burayı yarın gezeceğiz. Bugün için bilet bulamadık. Gerçi çok geç saatte baktık. Yani öğlen 3'te bakmıştık. 6.30'da da kapandığı için biletler satılmıştı. Çok merak ediyorum ben de içerisini. Vallahi Roma'da gez yoruldum. Gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Buraya bence çok soğukta gelmemek en iyisi. Hani akşamları da böyle biraz bu meydanların tadını çıkarmak ve rahat rahat gezmek için işte Şubat sonu, Mart'tan itibaren havalar herhalde düzeliyordur. İşte belki Kasım'a kadar olan zaman en iyi zaman olabilir. Gece turumuz devam ediyor. Şimdi İspanyol merdivenlerine doğru gidiyoruz. Pazar akşamı her yer cıvıl cıvıl. Köşe başına bu Madonnaları koyma fikrini düşünenler, hani insanlar böyle bir dini figürü görünce suç işlemez diye düşünmüşler. Bilmiyorum bunun ne kadar etkisi olmuştur, ancak bu Madonnalar mumla aydınlatıldıkları için en azından o köşe başları daha aydınlık olmuş ve suç oranları da giderek azalmış. Şimdi Madonna ile ilgili ilginç bir hikaye var. Hem sokağı çekeyim hem onu anlatayım. İşte geçmiş zamanda bir adam bir Madonna'nın ağladığını iddia ediyormuş ve daha sonra Papa'ya gitmişler. Papa da bunu onaylamış, gerçekten ağladığına şahit olduğunu söylemiş. Daha sonra da huzur bulması için bu figürü alıp bir kiliseye yerleştirmişler ve ondan sonra artık bir daha ağlamamış. Bu efsane ne kadar doğruydu bilmiyorum ama işte şehir efsaneleri kulaktan kulağa böyle yayılıyor. Siz de Roma'ya geldiğinizde veya İtalya'nın bir başka şehrinde Madonna gördüğünüzde bu hikayeyi hatırlarsınız. Via del Corso'ya çıktı yolumuz. Şimdi burası Roma'nın en meşhur alışveriş caddelerinden biri. Bu caddede birçok markanın, yani hem dünyaca bilinen hem de yerel markaların mağazaları var. Tekrar İspanyol merdivenlerine geldik. Valla gördüğünüz gibi insanlar akşam vakti merdivenlerde rahatça oturuyor. Gündüz ilk geldiğimde polis herkesi tek tek kaldırıyordu burada. Bu akşam da böyle bitti. Güzel bir şekilde şimdi otele dinlenmeye gidiyoruz. Bu arada yarın hava yağışlı olacakmış. Hemen bir tane hediyelik eşya satan dükkandan ufak bir şemsiye aldık ki ıslanmadan günü tamamlayalım. Otobüs duraklarında bu şekilde numaralar ve durak isimleri var. Ancak
Otobüsler hiçbir zaman vaktinde gelmiyor. Ya erken veya geç geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.